Eyvah! Suriyeliler gidiyor. Şimdi bu ağır işleri ucuza kim yapacak? Tekstil, ayakkabı imalat atölyeleri, trikotaj atölyeleri, araba tamirhaneleri, tarım, hatta sokaklarda mendil, su satıcılığı. Arkadaşlar yabancılar gitsin, yabancılar gitsin dediniz. Yabancılar da gitti. Kaldın eliyle büdü. Yabancılar gitsin dediniz, gitti. Ne olacak? Tekstil de bitti. Bakın, sigortasız ve düşük ücretle çalıştırdıkları Suriyeli insanlar gidecek diye nasıl da endişeliler. Göçmenlerin gittikleri ülkelerde oluşturdukları insan kitlesi aynı zamanda işçi arzı kitlesi anlamına gelir. Ne var ki göçmen ya da mülteci olmak, adı her ne olursa olsun, başka bir ülkede yaşamaya çalışmak, ağır ve kötü şartlar altında yaşamaya mecbur olmakla eşdeğer. Göç eden Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu göz önüne alındığında, bu çocuklar evlerinin maddi yüküne destek olabilmek için riskli, güvencesiz ve ağır koşullara sahip işlerde çalışmak zorunda kaldılar. نشتغل باخذ 250 ليرة نشتغل بالحارة كنا ساكنين فيها بس هلا الحارة انضربت نزلت للأرض ما ضل يعني عندنا حتى بسوريا ما ضل عندنا. Dolayısıyla çocukların çalıştırılması, kayıt dışılığın yüksek olduğu sektörlerde çocuk emeğinin de artması demek. Fakat bu karşılıksız bir emek. Bunu en net şekilde sanayide, tarımda, küçük çaplı işlerde, devlet denetimine tabi tutulmayan, vergilendirilmemiş, sosyal güvenlik kavramının da geçersiz olduğu üretim alanlarında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarında görebiliyoruz. Evet, bunu yıllardır çok net görebiliyoruz. أنا ما بعرف أقرأ ولا بحياتي دخلت على المدرسة لأنه جينا من بلادنا هون ما درست بحياتي بشتغل بلم البطاطا ولما ما بترك بطاطا وراي بيضربني المعلم وبيخانقوني بيطلعوني لبرا ونبات ما بيعطوني أجار كمان. Ucuz ve sigortasız işçi çalıştırarak ayakta kalan birçok fabrikatör, Suriyelilerin yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başlamasıyla ucuz işçi bulamayarak daha şimdiden iflasın eşiğine geldi. Tekstili yani bu imalat kısmını tutan onlardı. Herhalde onlar da döndükten sonra çoğu yer kapanacak İstanbul'da. 50 yıldır hiç böyle bir görüntü gördün mü? Yok, görmedim. Yani biz de kapatma noktasına geldik yani neredeyse. Çünkü işçi değil, neredeyse her dediklerini yapacak köleler arıyorlardı. Suriyeliler yavaş yavaş sanayiden çekilmeye başladı. Çok ucuza iş yaptırıyordunuz ya sayın müşterilerim. Bundan sonra yaptırın bakalım. Göreceğiz yaptırabileceğiniz mi? Size de hayırlı işler esnaf arkadaşlarım. İşte bu işverenler hem vergi kaçırıp ucuz işçi için devletten çaldılar, hem de halkın emek karşılığının değerini düşürmeye çalıştılar. Burada diğer işleri yapabilecek, temizlikmiş, ne bileyim çay yapacak eleman bile bulamıyoruz. En belirgin haliyle emek sömürüsüne maruz kalma durumu, ekonomik olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan Suriyelilerin düşük ücretlerle çalışmaya razı olmalarında görülüyor. Düşük ücret ailenin geçimini sağlamaya yetmediğinden, ailede çalışacak başka kimse olmadığından ya da ebeveynin iş bulamamasından kaynaklı nedenler çocukların iş piyasasına dahil olmayı mecbur bırakır. Ve yabancısı oldukları topraklarda hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar her türlü işi yapmaya razı olmak zorunda kalıyorlar. Çocukları, çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işlere mecbur bırakarak hiç paralara çalıştırmak ve en sonunda eğitim hakkını elinden almak. Biz Suriyeliyiz diye bizi çok çalıştırıyorlar. Sabah 6'da gidiyoruz, akşam 8-9. Hatta 10'a kadar bizler çalışıyoruz ama Türkler 6'da giderler. Onlar 2000 TL alıyor ama biz 1200 TL. Çocuk emeği istismarı. ليه انت ما بتروح على المدرسة؟ ما بروح على المدرسة لأني بدي أشتغل بشتغل بعيش عيلتي من راتبي.
Hepimiz çocukların yasalarla ya da sözleşmelerle her koşulda yaşama, eğitim alma, oyun oynama gibi haklarının güvence altına alındığını, dolayısıyla çocuk işçiliğinin dünya çapında en az bir asır önce yasaklanmış olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bu hiçbir zaman için doğru değildi. Fındık bahçesinde çalışırken nereden geldiği belirsiz bir kurşunla vurularak öldürülen, patronları yüzlerine "taş da yağsa çalışacaksınız" diye bağırmış bir çocuğa, "Vida'nın numarasını nasıl unutursun?" diyerek patronu tarafından tavana asılan 15 yaşındaki adını bile bilmediğimiz o çocuğa çocuk olma haklarını teslim ettik mi sizce? Bakın, cevap edemedik bile değil, etmedik. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşından küçük her bireyi çocuk olarak tanımlar. Bu sözleşme her çocuğun yaşam hakkının temel bir hak olduğunu vurgular ve çocukların hayatını korumanın en önemli sorumluluk olduğunu belirtir. Hiç kimse ama hiç kimse çocuklara yönelik sorumluluklarını onların zararına kullanamaz. Ayrıca devlet, çocukların hiçbir şekilde zarar görmemesi için gereken tüm önlemleri almayı da taahhüt eder. Fakat bugün dünya çapında 5 ila 17 yaş arası en az 218 milyon çocuk çalışıyor. TÜİK 2019 verilerine göre 2019 yılının 4. çeyreğinde 720 bin çocuğun ülkemizde çalışmak zorunda bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Ve bu sayıya mülteci çocuklar dahil bile değildi. Çocuk işçiliği mağduru olan 152 milyon çocuğunsa neredeyse yarısı 5-11 yaşları arasında. Ne var ki çocuk işçiliği sorunu, yoksulluk, eğitimsizlik, işsizlik gibi sorunlarla iç içe. If we throw the children out of work, what are they going to live on? If they don't work, they'll die of hunger. So they go out begging or stealing. They'll do anything if they're hungry. Hunger drives them to do many things. UNICEF'in hazırlayıp 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde yayınladığı COVID-19 ve Çocuk İşçiliği, Kriz Zamanı, Harekete Geçme Zamanı başlıklı raporuna göre COVID-19 virüsünden etkilenmediği düşünüldüğü için çocuklar yetişkinler yerine çalışmaya gönderilmişti. Bu durum elbette ki işverenlerin işine gelmişti. Düşük ücretle çalıştırmaya ek olarak sigorta yükünden kurtularak kâr etmek. Daha ne olsun? ABD'de büyük buhranın vurmasından sonra durgun ekonomi sebebiyle iş hacmi küçüldü ve yetişkinler öncelik kazanarak bir zamanlar çocuklara bırakılan işleri yapmaya başladılar. Aynı yıllarda endüstriyel işler, küçük çocuklar için çok zor olduğu kanıtlanan daha karmaşık makineler içermeye başladı. Bu arada zorunlu eğitim yaşı giderek yükseliyor ve mevcut çocuk işçi havuzunu daha da sınırlıyordu. Daha sonra yeni düzen, geçimlerini sağlamak için artık çocukların emeğine ihtiyaç duymayan milyonlarca çalışan insan için yükselen yaşam standartları da dahil olmak üzere uzun bir refah dönemi başlattı. Refah dönemi mi başlattı? Elbette ki hayır. ABD askeri gücünü durmaksızın sergilerken kendi evinde ağır hasta. Bunu çok iyi biliyoruz. Evet, bu veba bir zamanlar ülkeden sürgün edilmiş gibi gösterildi. Ama hiç de öyle olmadı ve ABD'yi içeriden kemirmeye devam ediyor. Amerikan ekonomisinin gücü ve zenginliğiyle övünmek, onların inanç sistemlerinin büyük bir parçası. Ancak toplumsal gerilemenin temel bir ölçütü olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama yaşam süresi yıllardır durmaksızın düşüyor. Evet, sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi birçok sebebin yanında, ülkenin onlarca yıllık ihmali nedeniyle uzun süredir bu yaşam süresi ciddi düşüşte. ABD'nin çalıştırdığı çocuklar arasında en savunmasız olanlar, genellikle Amerikan ekonomik sömürü ve tahakkümünün izlerini taşıyan ve başarısız ekonomilerden kaçan göçmenler. Yeni düzen sırasında çıkarılan Adil Çalışma Standartları Yasası, baskıcı çocuk işçiliğini yasakladı, evet. Fakat tarım işçiliğini birçok kısıtlamadan muaf tuttu. Bu da o zamandan bu yana geçen 10 yıllarda yüz binlerce çocuğun tarlalarda çalışmaya devam etmesine neden oldu. Children's brains are not fully developed, especially that part of the brain that exercises caution, that tells a person that, oh, this is dangerous, I might get hurt. That part of the brain is just not quite there yet.
Fakat her sektörde yasanın uygulanması eşitsizdi. Ne var ki günümüzde birçok işveren açıkça yasaların değişmesini hiç de beklemiyor. Ergenlik çağındaki çalışanlara dayanan fast food zincirleri, yasaları ihlal etme cezalarını iş yapmanın bir maliyeti olarak görüyor gibi görünüyor. Yeni yasalar küçükler için çalışma saatlerini uzatıyor, tehlikeli işlerdeki kısıtlamaları kaldırıyor, çocukların alkol servisi yapılan masaları toplayabileceği yaşı düşürüyor veya yeni asgari ücretin altında ücretler getiriyor. Bu da dünyadaki her 10 çocuktan birine işte bunları yapıyor. Ailelerinden ayrılma, temel hizmetleri erişimde zorluklar ve artan yoksulluk, çocukların erken yaşta evlenmelerini, reşit olmadan veya tehlikeli ve istismara açık koşullarda çalışmak zorunda kalmalarını, okulu bırakmalarını veya evlerinde, topluluklarında ve okullarında şiddete maruz kalmalarını daha muhtemel hale getiriyor. Çocukların her türlü istismara açık hale gelmelerinde can güvenliklerinin olmamalarına, en önemlisi çocuklarını kaybetmelerine sebep oluyor. कैसा लगता है अंदर जाने डर लगता है क्यों डर लगता है मालूम नहीं ताल से मारेगा क्या होगा पत्थर गिरेगा उधर से. Öte yandan iş gücü olarak kullanılan 160 milyon çocuktan 80 milyonu tarım, madencilik, ev işçiliği ve diğer tehlikeli sektörlerde çok ağır koşullarda çalışıyor. Tütün tarlalarında çocuklar aşırı sıcağa maruz kalarak, uzun saatler çalışarak nikotin ile zararlı pestisitlere karşı büyük risk altında kalıyorlar. Kadang kok kayak cetak, pelangan muta betuan, kadang ada kayak tabu terong muta. Ya da Afrika, Asya ve Latin Amerika'da el işçiliği yapılan alanlarda ve küçük ölçekli altın madenlerinde çalışan çocuk işçiler kolayca çökebilen toksik civa kullanılan yeraltı çukurlarında bulunuyorlar. Bu çalışma koşulları beyin hasarı ve diğer ciddi sağlık problemleri için büyük tehlike oluşturuyor. Böylelikle yaşadıkları ülkelerde ekonomik birer araç olarak görülen bu çocuklar, birer iş gücü olarak kullanılmanın da ötesinde sağlıklı bir geleceğe sahip olma imkanından da mahrum kalıyorlar. İşte bu da belki yolunuzun düşmediği yerlerde acımasızca ve hız kesmeksizin devam eden, işlenen bir insan hakları suçuna dönüşüyor. Ve suç her zaman olduğu gibi yine çocukları hedef almaya devam ediyor.